Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok tatlı bir takım dikim göstereceğim. Gerçekten benim içime aşırı sindi. Ben bu takımı annem için çalıştım. Anneler gününde hediye olarak diktim. O da gerçekten çok beğendi. Şimdi dikim aşamalarına geçelim. Kalıp olarak standart beden kalıbımı kullanıyorum her zamanki gibi. Bu kalıbın siparişini Instagram'dan oluşturabilirsiniz. Instagram adresimi açıklamalar kutucuğuna ya da videonun sonuna yazıyorum. Oralardan ulaşabilirsiniz. Ön bedenime bir plikaşe yapacağım. Bunun için ön bedenimi kumaş katına 7 santim uzaklıkta yerleştiriyorum ve kalıbımı iğneliyorum. Aslında bu kumaşa iğnelemeseniz daha güzel olur. Ben birazdan iğnelemekten vazgeçeceğim ve taşlarla sabitleyeceğim. Çünkü çok hassas bir kumaş. Kumaş olarak bu arada Medine ipeği kullanıyorum. 3 metre kullandım ben. Kumaşımı nereden aldığımı da açıklamalar kutucuğuna yazacağım. Güvenli alışveriş yapabilirsiniz o adresten. Tuniğimin boyunu istediğim uzunluğa göre ayarlayacağım. Mezuramı tam omuz başına yerleştirdim ve istediğim uzunluğa göre bir işaret aldım. Ben 105 santim olarak yaptım yanlış hatırlamıyorsam. Buradan çok net göremedim. Dümdüz olacak şekilde çiziyorum bu çizgiyi. Aynı şekilde koltuk altına da mezuramı yerleştiriyorum ve aldığım işarete kadar dümdüz olacak şekilde işaretimi alıyorum. Şimdi bu köşe kısmından yukarıya 3 santim çıkıyorum ve yine bir işaret alıyorum. Rigamla bu işareti birleştiriyorum. Gördüğünüz gibi rigamı nasıl yerleştirdiğime dikkat edin. Düz olan kısım ön ortaya gelecek şekilde yerleştirdim. Bunu yapmamın sebebi köşe kısımlardan kulakçık olmamasını istediğim için. Şimdi buranın uzunluğu 82 santim oldu. Arka bedenimde de bu yan hattın uzunluğu aynı şekilde 82 santim olacak. Ön plikaşemin kalınlığını bu hatta da alıyorum. Dediğim gibi ben 7 santim olacak şekilde ayarladım. Siz daha dar bir plikaşe istiyorsanız bunu 4 santim, 5 santim olacak şekilde de yapabilirsiniz. Arka bedenimi gördüğünüz gibi ön bedenimin tam ters yönüne yerleştiriyorum. Eğer yan yana koysaydım kalıplarım sığmayacaktı ve daha çok kumaş kullanmama sebep olacaktı. O yüzden kalıplarınızı ne kadar doğru yerleştirirseniz o kadar az kumaş kullanmış olursunuz. Tabii ki bunu yaparken kumaşın yönüne dikkat edin. Desenli bir kumaş olabilir veya kadife gibi yönlü bir kumaş olabilir. Bunlar da her zaman tek yön olacak şekilde yerleştiriyoruz kalıplarımızı. Ama bu kumaşta öyle bir sorun olmadığı için istediğim şekilde yerleştirebilirim kalıplarımı. Arka kalıbımın boyunu da ön bedenimle eşit olacak şekilde işaretliyorum. Ve ön bedenimde yaptığım gibi yan hattan yukarıya 3 santim çıkıyorum ve kenar kısmın sarkmasını engellemiş oluyorum. Arka ortamı dümdüz olacak şekilde işaretledim.
1 santim dikiş payımı da vererek kesimimi yapıyorum. Etek ucuna ben payımı vermiştim. Buradan ekran küçük olduğu için çok net göremiyorum sayıları. Ama daha sonra verdiğimi hatırladım. Şimdi kesimimi yapıyorum. Dediğim gibi 1 santim dikiş payımı veriyorum. Arka ortayı fermuarlı yapacağım. O yüzden oraya da 1 santim dikiş payı veriyorum. Tuniğimin altına bol paça pantolon çalıştım ama bunun dikim aşamalarını göstermedim. Çünkü profilimde çok fazla pantolon dikimi var. Bakarak yapabilirsiniz. Aynı mantıkla yaptım tamamen. Bir de video çok uzun olmasın diye bir de buna eklemek istemedim. Sadece kesim kısmını gösterdim. Bu da yine standart beden bol paça pantolon kalıbı 36-44 beden uyumlu. Bu kalıbın siparişini de yine Instagram adresimden oluşturabilirsiniz. Paça genişliği 30 santim bu arada. Çok fazla soruluyor paça genişliği. Videonun sonunda da zaten dikilmiş hali mevcut. Bu şekilde paylarımı vererek kestim. Şimdi kol kalıbım için kumaşımı 2 kat katladım. Ve temel kol kalıbımı kullanıyorum. Kol kalıbımı dümdüz olacak şekilde aşağıya indiriyorum. Tabii ki ilk önce düz boy ipliğimi kontrol ettim. Ben ucunu lastikli yapacağım. 2,5-3 santimlik bir lastik kullanacağım. O yüzden fazladan pay veriyorum. Kol kenarlarını dümdüz olacak şekilde aldığım boya göre indiriyorum. Ve paylarımı da vererek kesimimi yapıyorum. Kollarım için fırfır yapacağım. O yüzden kumaşımın boyu kadar yani 150 santim uzunluğunda ve toplamda 6 santim genişliğinde şeritler kesiyorum. Yani fırfırın bitmiş hali 4 santim olacak. Siz 5 santim de yapabilirsiniz isterseniz. Bu şekilde 2 adet şerit kestim. Kolumun bu kısmının ölçüsünü alıyorum. Fırfırların boyu tam bu kısım kadar olacak. Şimdi fırfırlarımı yani şu anda fırfır değil ama şeritlerimi gösterdiğim şekilde 2 kat katlıyorum ve üst üste koyuyorum. Gösterdiğim şekilde köşe kısmından kesmeye başlayarak bir ovallik veriyorum. Şimdi pervazlarımı keseceğim. Ön bedenimi kumaş katına yerleştiriyorum. Ve dikiş paylarımı da vererek kesimimi yapıyorum. Çünkü benim kalıbım dikiş paysız. Arka bedenim için de aynısını yapıyorum. Arka bedene 1 santim fermuar payı ekliyorum. Ve bu kısmı açıp 2 parçaya ayırıyorum. Şimdi dikime geçiyoruz. Ön bedenimi tersi tersine gelecek şekilde katladım. Yani düz yüzü bana bakıyor. Plikaşemi bu şekilde iğneledim. Ve 7 santimden işaret almıştım biliyorsunuz ki. Buradan dümdüz dikiyorum. Diktikten sonra ikiye ayırarak dümdüz bir şekilde ütülüyorum. Bu aşamada ütülerseniz daha kolay olur. Bu ütü izi yapabilen bir kumaş. O yüzden pamuklu bir bez örtüyorum üstüne ve o şekilde ütülüyorum. Ütüleyerek ilerlerseniz her zaman çok daha güzel sonuçlar elde edersiniz. Bu kısımlara düğme gelecek. İlik açmayacağım. Sadece görüntü olarak bir düğme dikeceğim. Ama şu an değil. Onu en son yapacağım. Şimdi arka parçamla ön parçamı yüzleri birbirine bakacak şekilde yerleştiriyorum ve omuzlarından dikiyorum. Yan dikişlerimi overlock çektim ve etek ucundan
yukarıya doğru 30 santimlik bir boşluk bıraktım. Buraya yırtmaç yapacağım. Bu kısmı boş bırakarak üst kısmı dikiyorum. İki parçayı önceden overlock çekmeniz önemli. Şimdi dikişimi diktikten sonra yine ütülüyorum. Ve yırtmacımı da aynı şekilde paylarımı içeriye kıvırarak ütülüyorum. Bu daha güzel bir dikiş dikmemi sağlayacak bu aşamadan sonra. Çünkü kenarlarına sabitlemek için bir dikiş geçeceğim yırtmacımın etrafından. Omuz dikişlerimi de aynı şekilde ütüleyeceğim. Koluma lastik yapacağım. Lastiğimi bu şekilde yerleştiriyorum ve overlock dikişiyle ucundan sabitleyeceğim. Daha sonra içeriye kıvırıp lastiğimin boyu kadar dikeceğim. Sonra yüzüne katladım ve gösterdiğim yerden dikeceğim tekrar. Şimdi bu oval olan kısma overlock dikişi çekiyoruz ve içeriye kıvırıp dikiyoruz. Bu şekilde ip incecik dikmek önemli burada. Diktikten sonra bu şekilde gözüküyor. Şimdi üstteki kısma en geniş dikiş adımını alıyorum dikiş makineme ve buraya yarım santimden bir dikiş geçiyorum. Başına sağlamlaştırma dikişi yapıyorum. Sonunda da ipimi kesmeden gösterdiğim şekilde kopartıyorum. Yani iplerimi uzun bırakıyorum. Şimdi iplerimi çekerek büzgümü yapıyorum. Alttaki ipin bir tanesini çekerseniz büzgünüz olacaktır. Bu büzgünün boyu kolumun etrafı kadar olacak. Yanlış hatırlamıyorsam benim kalıbımda 52 santimdi. Şimdi yan dikişimden başlayarak bu büzgümün ucunu büzgünün düz yüzü bana bakacak şekilde yerleştiriyorum. Tam bu uç kısımları yan dikişine gelecek. Büzgünün bu kısımlarını inceltmiştik biliyorsunuz ki böyle başına ve sonuna gelince inceliyor. Bunu yapmamızın sebebi koltuk altına geldiği zaman böyle daha ince bir görüntü olsun. Bu şekilde daha güzel duruyor. Kolumun etrafına fırfırımı yerleştiriyorum. Tamamını iğneledikten sonra tüm çevresinden yarım santimden bir dikiş geçiyorum. Ve bir tanesini diktim. Bu şekilde gözüküyor. Gerçekten çok beğeniyorum ben bu modeli. Elbiselere de uygulayabilirsiniz ve çocuk modellerine de uygulayabilirsiniz. Şimdi diğerini takacağız. Kolumuzun girişi bu şekilde. Ve kolumuzun omuz çıtını almıştık. Çıtlarımızı her zaman alıyoruz. Bu şekilde çıtım. Bu çıtı omuz dikişiyle yüzüne gelecek şekilde yerleştiriyorum. Ve yan dikişimi de yan bedenimle aynı şekilde yüzleri birbirine gelecek şekilde yerleştiriyorum. Ve tüm kol çevresi boyunca iğneliyorum. Ve gösterdiğim yerden de dikiyorum. Bu arada bu omuz dikişleri her zaman arka bedene yatık olacak şekilde iğneliyoruz. Yan dikişleri de aynı şekilde arka bedene yatırarak ütülüyoruz. Arka ortasına fermuar yerleştirdim. Gizli fermuarın nasıl yapıldığını izlemek için yukarıdan çıkan etikete tıklayabilirsiniz. Fırfırımı da diktikten sonra bu şekilde gözüküyor ikisi. Şimdi pervazlarıma tela ütüledim. Yüzleri birbirine bakacak şekilde yerleştiriyorum ve omuzlarından dikiyorum. Diktikten sonra kenar kısımlarını overlock çektim ve dikişlerini açarak ütüledim. Fermuarı açıyorum ve
düz yüzleri birbirine bakacak şekilde yerleştiriyorum. İlk olarak ben her zaman omuz dikişlerini sabitliyorum. Daha sonra ön ortayla ön ortayı sabitliyorum. Bu fermuarı açtırarak yerleştiriyorum. Bu kısım önemli. Fermuarı temizlememiz gerekiyor pervazla. Gösterdiğim şekilde tüm çevresini iğneliyorum. İğneleyerek ilerlerseniz daha güzel dikersiniz pervazınızı. Ön ortayı da mutlaka iğneliyoruz ve hiçbir kumaşı gerdirmiyoruz. Tamamen böyle. Zaten ikisi birbirinin kopyası olduğu için direkt üst üste oturuyor. Yani kumaşları gerdirmenize gerek kalmıyor. Eğer ki pervazı diyelim ki birazcık dar kestiniz ve gerdirerek dikmeye çalışıyorsunuz. O şekilde yaparsanız büzüşme olacak ve hiç hoş bir görüntü olmayacak. Şimdi gösterdiğim yerden 1 santimden dikiyorum. Fermuarımdan başlayarak dikiyorum. Yani bu aşamada fermuarı da dikiyoruz. Yuvarlak bir yaka yaptığımız için yakanın güzel dönmesi için tüm yaka çevresine çıtlar atmamız gerekiyor. Dikişe böyle 2 milim kadar kala çıtlarımızı atıyoruz. Bu şekilde. Ve ütülediğimizde yakamız muntazam bir şekilde dönmüş olacak. Bunu yapmazsanız içerideki pervaz sürekli dışarıya doğru dönme yapar ve böyle büzüşük bir yaka yine elde etmiş olursunuz. Şimdi pervazımı gösterdiğim şekilde dikiş payıma doğru yatırıyorum ve fermuarımı dikmeden, bu kısım önemli, fermuarımdan itibaren başlıyorum. Fermuarımı dahil etmiyorum. Bu kısımdan itibaren pervazıma bir çima dikişi geçiyorum. Bunu yaptığım zaman pervazım dışarıya doğru dönme yapmayacak. Ve yine daha güzel bir görüntüsü olacak. Yine bitirirken de fermuarımı dikmedim. Şimdi fermuarımı temizliyorum. Pervazımı fermuarıma doğru gösterdiğim şekilde yatırdım. Ve fermuarımın dişlerine girmeden buradan bir dikiş dikiyorum. Sonunu sabitliyorum. Ve fermuarımın bu kısmını kesiyorum çapraz bir şekilde. Düzüne çevirdiğim zaman da çok temiz bir görüntü oluyor. Yine pervazımızın dışarıya çıkmaması için omuz dikişimle pervazımın böyle ucundan minicik bir dikiş atıyorum. Bunu elinizle de yapabilirsiniz isterseniz. Ve bu şekilde oluyor. Bunu böyle çok gerdirmeyin. Pervazın gelişine doğru bir dikiş atabilirsiniz. Ve güzel bir şekilde ütüledikten sonra tuniğim bitmiş oluyor. Ben bir de bu şekilde düğmeleri kapladım ve 3 adet olacak şekilde tuniğime diktim. Ve tuniğimin bitmiş hali de bu şekildeydi. Ben gerçekten aşırı beğendim. Bence tam bir anne kombini oldu. Videomu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Beni Instagram adresimden de takip edebilirsiniz. Orada çok daha aktifim ve çok yararlı dikiş bilgileri paylaşıyorum. Daha fazla dikiş videosuyla görüşmek üzere. Hoşça kalın.